Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok beğendiğiniz bu model çantam için sizlere ufak tefek tüyolar vereceğim. Bütün videoda anlatabilirim herhalde bütün çantanın tam yapılışını. Öncelikle küçük mikrobek için 8 adet sık iğne ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sık iğne daha atıyoruz başlangıç için. Toplamda 8 sık iğne ile başladım ben. Yani genelde 8 veya 9, bazen ipim çok kalınsa 7 sık iğne ile de bu boy çantalara başlıyorum. Kağıt ip veya farklı ip, herhangi bir bütün iplerle de kullanabilirsiniz. Oval bir taban çalışacağız. Son sık iğneye 3 defa batıyoruz. 1, 2 ve tam karşı hizasına 3. Sıra sonuna kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Son tepe noktasına batıyoruz. 1, tam karşıya 2. sık iğne ve 1. sık iğneyi zaten ilk de yapmıştık. İlk yaptığımız sık iğne bizim 1. sık iğnemiz oluyor ve birleştirmeyi bu şekilde kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. 1. sık iğnemizin hemen tepesine çift yapıyoruz. 1, 2. Tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Yani köşelerde batmış olduğumuz 3 tane sık iğne, köşe noktalarının hepsine, üçüne de çift batarak devam edeceğiz. Başlangıçtaki ilk ilmeğimiz bizim 3. ilmeğimiz olduğu için ona çift batıyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3. 3 tane çift yapıyoruz. 1, 2, çift. 1, 2, ikinci çiftimiz ve 3. çiftimiz. Tek sık iğne ile devam edeceğiz. Sıra sonundaki son 2 tanesi çift olacak şekilde. 3 ve 3. Birleştirme noktamız vardı. Birleştirme noktamızdan sonraki ilk sık iğne bizim aslında 3. sık iğnemiz. Köşe sık iğnemiz. Bir, aynı yere 2. sık iğne. 1, 2. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştirmemizi yapıyoruz ve yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sefer de bir çift bir tek, bir çift bir tek. Şu şekilde başlangıcımızı çiftin ilkine çift batıyoruz. 2. sık iğneye de tek batıyoruz. Çift yaptığımız yere kadar tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Çift yaptığımız noktalarda ilk sık iğneye çift, çift tek, çift tek olarak devam edeceğiz. İlk sık iğneye çift, ikincisine tek olarak batıyoruz. Çift, tek.
Bundan sonraki sırada da tekrar çift olan kısım sık iğnenin birinci sık iğnesine çift, ikincisine tek olarak batacağız. Ben genelde bir çift iki tek olarak, yani oraya kadar devam ediyorum. Ondan sonrasını göstereceğim. Çift batıyorum. Tek batıyorum. Çift batıyorum. Ve son tekimizi yapıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi tekrar aynı şekilde devam edip çift tek tek yapıyoruz. Bu sıradaki videom benim silinmiş ama zaten çift tek tek yapıyoruz. Sonrasında tek batıyoruz. Çiftlerin bütün sık iğnelerinin tepe noktalarına tek olarak batıyoruz. Başlangıçta da öyle. Kaydırma noktasının yanındaki sık iğneye genelde çift batmıştık. Şu an tek tek olarak devam ettik. Çifte geldik. Tek. Tek. Çiftin yanındaki tek sık iğneye çift batıyoruz. Çiftin yanındaki tek sık iğneye çift batıyoruz. 4 tane tek yapıyoruz. Tabi sayıları aynı benim gibi yaptıysanız. 4 tane tek. 3, 4. Bu da yine çiftin hemen sağ tarafındaki tek oluyor. Buna çift sık iğne yapıyoruz. 4 tek. Bir çift oldu yani. Tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağız. Evet. Tek. İkinci çiftimiz tek. Çiftin yanındaki tek sık iğnenin tepesine çift yapıyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve son çiftimizi de yapıp kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Evet, tabanımız bu kadardı. Yani ben bu boy için bunu ideal görüyorum. Tabii siz çantayı büyütmek isterseniz dediğim gibi 12 ile başlarsınız, 15 sık iğne ile başlarsınız. Ama mantık bu. Bu şekilde taban büyüyor. Şimdi bütün sık iğnelerin tepe noktasına tek olarak batacağız ve yukarıya doğru çıkacağız. Çıkmak istediğiniz yere kadar çıkabilirsiniz. Ben genelde 7 maksimum 8 tane sık iğne çıkıyorum yukarıya. Ama dediğim gibi ipiniz ince olursa siz yükseltmek istediğiniz kadar çantayı sık iğne olarak yükseltebilirsiniz. Şimdi çantayı ben yükselteyim. Bitirdikten sonra tekrar burada buluşalım. Evet, çantaya ben tam 8 sık iğne yaptım. Bu şekilde yukarıya doğru yükselttim. Şimdi kulplarını yapacağız beraber. Kulp hesabını da ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi şunu bir keseyim. Yani bu çantada 10-10 diye düşünüyorum. Ya genelde çünkü öyle oluyor. 10 tane buradan alacağız. 10 tane diğer taraftan alarak sapı yükselteceğiz. Hemen gösteriyorum sizlere. Önce saymam lazım. Siz de muhakkak sayarak yapın. Çünkü bir tane fazla veya bir tane eksik olmasın. Formunu bozuk gösterebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tane tuttum, birleştirdim. Karşı taraftan 1, 2, 3 şu şekilde birleştirme noktasının hemen burasına batıyoruz. Yani direkt birleştirdiğimiz noktanın olduğu yere batıyoruz sık iğneyi. Sağ tarafına değil. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Hesapta benim de kafam bazen karışıyor olabilir. 10 sık iğne de ortada kalmış olacak. Bir tane fazla oldu sanırsam, bir dakika. Videoyu kesmek istemedim. Çünkü gerçekten hani burada kafanız karışabilir ilmeklerde. O yüzden ben yaparken birebir izlemenizi istedim. Şu an oldu sanırsam. Çantayı tam ortaladık. Batacağınız nokta, birleştirme noktasının hemen birleştirdiğimiz, kaydırma yaptığımız nokta. Sağ tarafına hiçbir şekilde batmıyoruz. Birleştirme yaptığımız, kaydırma yaptığımız noktaya batıyoruz. Evet. 10'ar tane sık iğne yaparak çanta saplarını oluşturacağım. 4, 8, 9. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Birleştirmeyi kaydırma yöntemiyle yapacağız. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz. Kaydırarak sık iğneyi birleştiriyoruz. Bu şekilde spiral bir şekilde yukarıya doğru devam edecek. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 sıra bu şekilde öreceğim. 4. sırada eksiltmeyi düşünüyorum. İncelteceğim çünkü birazcık tutma yerine geldiğinde. Son sık iğneye de batıyorum ve birleştiriyorum. Üçüncü sıraya geçtim. Bu benim eksiltme yapmadan önceki son sıram olacak. Bundan sonra eksiltme yapacağım bir sıra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve şimdi eksiltme yapacağım. 3 tane benim için yeterli, 3 sıra. Evet, şimdi eksiltme yapıyoruz. İlk sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz ve ilmek çıkartıyoruz. İkinci sık iğnenin tepe noktasına basıp tekrar ilmek çıkartıp ikisini birlikte çekiyoruz. Yani bir sıra eksiltmiş olduk. Bunun aynısını sondaki 2 ilmekte de yapacağız. Sona kadar devam ediyoruz. Son 2 ilmekte de yine aynı şekilde tepe noktasına batıp ilmek çıkartıp ikinci sık iğnenin tepe noktasına batıp ilmek çıkartıp ikisini birlikte çekiyoruz
ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Başka bir eksiltme yapmayacağım. Benim için bu kadar yeterli. Sadece bir sıra daha sık iğne yapıp bırakacağım. Ama siz dediğim gibi istediğiniz kadar çantanın sapını uzatabilir veya daha kısa yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Ben sadece burada keseceğim. Çünkü mikro boylarımı bu şekilde yapıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Aşağıya doğru çanta sarkmasın diye. Son sıramı da yapıp burada kesme işlemini yapıyorum ve burayı bırakıyorum. Diğer uca geçeceğim. Sonuncuyu yaptım ve birleştirdim. Evet, benim için bu kadar yeterli. Şimdi hemen diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde başladım. 1, 2, 3 sıra ördüm. Eksiltmemi yapacağım. 2. İkisini birlikte aldım. Tek seferde çektim ve eksilttim. Son 2 sık iğnede de eksiltme yapıyoruz. Bir. Evet. Birleştiriyoruz. Şimdi bu son sırada sık iğneleri yaparken diğer tarafla birleştirme yapacağım. Yani ortada birleştireceğim sapları. Bir sık iğne yapıyorum ve sık iğne uzun çekiyorum ilmeği. İlk baştaki hemen şurası birleştirme noktasının sağındaki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Uzatmış olduğumuz ilmeği içinden geçiriyoruz. Daha sonra herhangi bir işlem yapmadan ikinci sık iğneye başlıyorum. İlmeği uzatıp yine aynı şekilde ikinci sık iğnenin içerisinden geçiriyorum. Yani motif birleştirme gibi düşünün. Herhangi bir ilmek atmadan ilmeği uzatıyorum. Geçirip tekrar hemen bir sonraki sık iğneye batıp ilmeği uzatıp diğer taraftaki kolun sık iğnesine batıp içinden geçirip bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Yani motif birleştirir gibi iki sapı birleştiriyoruz. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Son sırayı örüp ördükten sonra ip bırakıp iğneyle de aralarından geçebilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum, bazen de böyle yapıyorum ama en son bunun daha güzel durduğuna karar verdim. Potluk yapmıyor en azından. Tam kapanana kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Yani bütün sık iğneleri karşıdaki sık iğneyle birleştiriyoruz. Çok basit bir işlem. Artık bayağı daraldı. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Son sık iğne. Son sık iğneye de batıp ilmeği içinden geçirip herhangi bir zincir atmıyorum bakın. Sadece sonunda zincir atacağız. Orada bir sık iğnemiz daha kaldı. Ama o galiba birleştirme noktası, özür dilerim. Şimdi zincirimizi çektik ve ipimizi kısaltıyoruz. Bu işlemde artık çantamız bitti aslında. Yani formumuz olması gereken bu. Sadece o ipleri iğne yardımıyla çantanın içerisinden geçirerek kamufle edeceğiz. Ben çıt çıt kullanıyorum bazen. Gizli çıt çıt da yapabilirsiniz. Çantanın ağzını kapatabilirsiniz. Ama inanın böyle kullanmak da çok güzel. Yani içerisine şöyle söyleyeyim, bir kart vizitlik, işte ruj vesaire, telefon hariç, mikrobeklerin
içine sığmaktadır. Hemen iğneyle birleştirme yöntemini de gösteriyorum size. Yani bunu gelişigüzel yapabilirsiniz. Yeter ki potluk yapmasın. İpleri aralardan geçirerek kaybedeceğiz. Ben ilk olarak birleştirme noktasına sokacağım ki o delik görünümü kapansın. Birleştirme noktasından ipimi geçirerek boşluğu kapattım. Şimdi gelişigüzel, sadece potluk yapmayacak şekilde aralardan ipimi geçiriyorum. Evet, bu şekilde çantamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi ufak ufak tüyolar sizlere vereceğim. İster çıt çıtlı ağzı kapalı, ister gizli çıt çıtlı. Ben sadece hemen arkalara 110 santimlik bir askı yapıyorum. Yani sık iğneden yapıyorum ya da siz istediğiniz gibi sap yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen sol ve sağdan uç kısımlar şu şekilde buralara birleştirerek askı haline getiriyorum. Yani hem çapraz askılı hem de elde kullanabiliyorsunuz.